Hayırlı olsun firma. Oldu gibi. Oldu sayılır. Anlat. Anlatayım. Burası bizim. Tüm buralar bizim. Tüm buralar bizim. Yemeğe gideceğiz ve Yemeğe gideceğiz. Ondan sonra da yola çıkıyoruz Kaliforniya'ya doğru. Firma burası. Yaklaşık içeride bir 25-30 kişi çalışıyor. Fiber optik ürünler yapıyor. İşte alacağız bunu. Ondan sonra devam. bu firma Koreli. Koreli Yani değilmiş adam. Bu arada Çinliymiş adam. Çinli miymiş? Evet. Ha. Bu mu? Evet. Ağaç çok güzelmiş. Bana bu ağaç içinde bir ağaç ev yapalım. Ben burada yaşarım bak. Evet, Bekir firmayı aldı arkadaşlar. Fabrikayı. Çinli miymiş adam? Ya, Amerikalı Çinli ya. Hayvan. Ha, Tayvanlı. Çinli değil mi abi? Tayvanlı ya. Bu X5'ler kaç lira burada? $5.000 var mı? Yok be. Vardır herhalde bir 15.000 falan vardır. Çok ama eski araba değil mi bu X5'ler ya? Çok eski. Marmaris'te vardı Benim ya. ilk gördüğüm X5 Ali'nindi. Aynen işte, ben de onu diyorum. Çentçi Ali'nin. Ondan sonra battı. Evet, şu anda burada 10-15 bin dolar falandır ha. Tabii. Bu arada bunlar da çok enteresan. Civil yazıyor. Abi Civil nedir ya? Civil aldığı firmadır abi. İyi de yani ne alaka BMW'nin yanına? O zaman Porsche'nin yanına da aldığı firma Ha, yazıyor. Civil, evet. Ha, aldığı firma, evet. Bir L'si de düşmüş. Anladım, sen soldakini diyorsun. Ha, ben plakadaki zannettim. Evet, çok ilginç. Ne alakası var ya? BMW X5 bu. Arkadaşlar, bugün inanılmaz bir yere gidiyoruz. Bizi yemeğe götürecekler. Evet, Çin yemeği. Yani Şaşmaz. adım adım ya hiç gerek yok dedim. Yok dedi, buraya kadar geldiniz ama parasını ben vereyim bu sefer. Dün de bu adam verdi. Geldik adamın bir de bütün şirketine her şeyine baktık. Dün sen gittin, doğru ya. Ha. Tabii çalıştı. Tayvanlı abi. Tayvanlılar kalite adamlardır. Severiz Tayvanlıları. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi bugün uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Ta Kaliforniya'ya, Los Angeles'a kadar bir road trip yapacağız. İlginç yerlerini çekeceğiz ama bugün 10 saat yolumuz var. Hiç durmazsak, 10 saat. Albuquerque, bu Kızılderili dilinde muhtemelen. New Mexico eyaletinde, Yeni Meksika eyaletinde. Bu Breaking Bad dizisinin çekildiği yer arkadaşlar ve orada dizinin çekildiği lokasyonlara gideceğiz Bekir'le beraber. Arkadaşlar, Bekir'in Tayvan. So, is this the guy? Yes. Yeah, Rıfat Karlova. He used to be my neighbor. Really? Does he know you? Probably not. So you're American or Taiwanese? I'm originally from Taiwan. You're I've original. been here. Yeah, many years. Many years. Yeah. He's a good friend of mine. Yeah, he's Sorry. very famous in Taiwan. Yeah. Bekir'cim, ne yiyorsun yine? Abi bilmiyorum ne yediğini. Bu squid. No, it's not squid. I think inside is a lamb. So this is beef. Beef, yes. Beef. Beef. Chicken and beef. Vay, çok güzel. Abi bu Çin mutfağı harika ya. Vay be, Rıfat'ı Amerika'da bile tanıdılar. Rıfat'cığım. Vay be. Evet Bekir'cim, çıktık. Burada- Toplantını yaptın. Buradan şimdi 10 saat 11 dakika yolumuz var. Güneyden mi gidiyoruz şimdi? Evet. Güneyden yola Evet. çıktık. Zaten güneydeyiz. Senin geldiğin yolun farklı bir yolundan gidiyoruz yani. Evet. Şöyle göstereyim. Vallahi. Austin'den geçiyor muyuz emin değilim. Yok. Austin'e kadar gitmiyoruz. Yani yolumuz şu. Evet arkadaşlar, neredeyse Amerika'nın yarısını geçeceğiz birkaç gün içinde. Evet. Texas, El Paso. Keşke El Paso'ya gitseydik. Gidelim. Ya o zaman ya Albuquerque'den El Paso'ya gideriz. ama işte sıkıntı şu, bizim yarın şeyimiz var. Neyimiz? Nedir onun da? Tur. Turumuz var. Buradan sonra El Paso'ya geçer. Abi çok uzatmış oluruz. Okey. Yani o gördüğün yol belki 1000 kilometre olacak. Bu Bilal'la gittiğimiz şey var ya hani İtalya. İtalya seferi. Yani ona döner bu iş. Oğlum, bu Albuquerque'deki polis adam El Paso'da çalışıyordu. O kadar uzak olamaz. Bak, Breaking Bad'deki. Çünkü devamlı El Paso'ya gidiyordu herif dizide. tabii gidecek çünkü. Tamam da işte 1000 Bazen- kilometre olsa gidemez. Hayır, bizim için tüm yolu değiştirirken. 3 saat 49 dakika, evet, o zaman yol değişiyor aynen. Tabii bu sefer böyle gitmeyeceğiz, böyle gidip bir daha yukarı çıkacağız. Her neyse. Meksikalı çeteleri sonra ziyaret ederiz oradaki. Evet arkadaşlar, büyük yolculuk başlıyor. Şok. Evet, yolda neler göreceğiz size göstereceğiz. Yarın da Breaking Bad dizisinin çekildiği yerleri ziyaret edeceğiz. Better Call Saul, onu da dizinin çekildiği yerleri ziyaret edeceğiz. Başka bir dizi daha çekiliyormuş orada, onu da ziyaret edeceğiz. Bir de Bizimkiler. Orada çekilmiş. 3 Evet. bölüm. Şey var, bizimkiler bir de Perihan abla. Perihan abla, evet. Perihan ablanın Bizim tüm bölümler. mahallede yaşar. Dınınınının, Yaşar Perihan abla. Ulan ne ünlüydü ya. Ülke çalkalanıyordu yani. Ferran Kutman. Şey çok iyiydi ya.
Burada Ayaş var diye bir tane Şeyde, bizimkilerdeki. bizimkilerde. Evet. Çok iyiydi o ya. Böyle. Hadi bakalım. Devam ke. Come on. Come on for you. Bak şimdi patlama yapacak. Bak 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 bak. Bak sana bir patlatayım da. Bam! Gördün mü? Sağ ol kardeş. Abi bir 5 lira verir misin abi? Al. Al sana 5 lira. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Arkadaşlar şimdi gün batımı başladı Teksas'ta. New Mexico'ya doğru gidiyoruz ve dev pamuk tarlaları içinde gidiyoruz. İnanılmaz böyle binlerce rüzgar türbünü var. Şimdi böyle uçsuz bucaksız pamuk tarlaları ve petrol kuyularından geçiyoruz. Amerika'da iç savaş yaşandı biliyorsunuz. İç savaşın çıkma sebeplerinden bir tanesi aslında temelinde bu pamuk. Gir bakalım. Daha aslanı çıkmasın karşımıza. Aslında çıksa iyi. Pamuk tarlaları arkadaşlar. Amerikan İç Savaşı niye çıkıyor? Kölelik üzerine Güneyliler yani buradaki insanlar köleliğin kalkmasını istemiyorlar. Çünkü bu pamuk tarlalarında vesaire çalışacak adam yok. Ucuza çalıştırabilecekleri adam bulamayacaklarını düşünüyorlar. İşte kölelik sistemi kalkarsa bu pamuk tarlalarında kimleri çalıştıracağız diyorlar. Uçsuz bucaksız ama ya. Ben böyle bir şey görmedim yani. Adana falan bizim. Adana bile hikaye. Gel bakalım pamuğa. Biraz daha devam edeyim. Şurada Ha, tamam. tam ikisinin arasına. Tam gün batarken. Sonra birbirlerine giriyorlar. Güneyliler kaybediyor Amerikan İç Savaşı'nı ve Kuzeyliler kazanıyor. Kölelik kalkıyor. Peki kölelik kalkınca ne oluyor? Modern kölelik geliyor. Oo ne kadar sıcak burası. Arkadaşlar Teksas'ın pamuk tarlaları. Ya size burayı işte göstermek çok önemli. Binlerce rüzgar türbünü. Vurmasınlar oğlum trespassing arazimize girdin diye. Güzel. Baksana lan ne güzel. Al seversin. Gel fotoğrafını çekeyim oğlum. Çok güzel fotoğraf. Arkadaşlar bakın rüzgar tribünleri, petrol kıyılarını burada göremiyoruz ama. Gel oğlum bir fotoğrafını çekeyim ya. Lan oğlum tamam işersin bir fotoğrafını çekeyim. Güneş gidiyor. Allah belanı vermesin ya. İşeyeceğim diyor gizli. Seni bir vursun Amerikalılar da. Pamuk tarlama girdin diye. Sen de beni çeksene. Soğuk değil oğlum hava lan. Çok sıcak burası. Üşüyor musun sen? He? Üşümüyorum. Şimdi bir drone olsa var ya böyle. Arkadaşlar inanılmaz büyük ya. Gerçekten. Oğlum niye attın pamuğu ya? Nimet bu. İnanılmaz bir şey ya. Pamuk olayı çok enteresan. Gerçekten. Abi bu Sovyetler Birliği Aral Gölü'nü kurutuyor ya. Sırf bu pamuk. Sadece ama elbise yapılmıyor bu pamuktan. Şey de yani. Silah sanayinde de kullanılıyor pamuk. Onun için çok önemli. Sovyetler Birliği Aral Gölü'nü pamuk üretimi için harcadığında Özbekistan'da. Paradaki kağıt da pamuktan yapılmıyor mu? Yani birçok şey yapılıyor da yani. Ha, Evet. bilmiyorum belki de yanlış Yani. biliyorum da. Elbise yapılıyor çok önemli. İplik işte pamuktan. Teksas'tayız. New Mexico'ya doğru gidiyoruz. Petrol kuyuları da o bildiğiniz filmlerdeki, eski filmlerdeki hiçbir şey değişmemiş. Aynen öyle.
Devam. Burada zaten 1970'ten beri hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmemiş. Teknoloji çok yenilemiyorlar. Masraflı çünkü. Çok acayip ya. Böyle arkadaşlar irili ufaklı petrol kuyuları da yolun. Ya bu küçük bir tane var yani. Ama çalışıyor hala. İnip kalkıyor. Bir film vardı ya. Karşıda da var. Ha? Bu taraf buraya depoluyor işte. Ha. Bir film vardı yeni. O filmi izleyin arkadaşlar. İnanılmaz bir film ya. Bu tarafta var. Bak orada var. 2 tane şurada var. Ama sanki bunlar atıl, bunlar çalışmıyor. Bak pamuk, petrol ve rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi yeni. Bir film var. Onu koyacağım buraya. Aklıma gelmedi şimdi de. İnanılmaz bir film ya. Cidden o dönemi, o petrol çılgınlığını anlatıyor Amerika'nın ilk. Altına hücum var ya. Petrole hücum gibi. Müthiş. Abi çok acayip. Baksanıza. Çin'den sonra bayağı adamlar kara trenle. Bitmiyor ama. Amerika'nın hızlı trene geçmemesi çok enteresan geliyor bana ya. Burası kalacağımız otel, yol oteli. Tam böyle filmlerdeki gibi. Evet arkadaşlar, yarın devam edeceğiz. Breaking Bad filminin lokasyonları, Better Call Saul dizisinin lokasyonlarını izleyeceğiz. Göreceğiz. Hadi. Kafamızdan Billy the Kid'in mezarını bulabilme gibi Ha. bir şansımız yok. Ha bu şey, Country'in. Billy the Kid'in Müziğim müziği orası. burası. Hepsi müziğim ama kapalı bunlar tabii. Şuraya dursana. Mezarı. Mezarı buradadır herhalde. Ne yapacağız zaten mezarını? Gel müzeyime bakalım 2 dakika. Çek Döneyim sağa. mi? Ha? Döneyim. Dön. Çok saçma. Müze burası. Tamam burasıdır ya. Dur. Şu şeylerle fotoğraf çektirelim işte. Customer Park diye buraya bırakalım. New Mexico'dayız. Albuquerque'ye gidiyoruz. Ve sabahın köründe daha gün yeni doğarken Billy the Kid Müzesi'ne geldik. Bu Western, işte Vahşi Batı'nın efsanevi isimlerinden bir tanesi Billy the Kid. Kanun kaçağı. Onun müzesiymiş. Tabii açık değil şu anda ama size böyle çok filmlerde duyduğumuz Billy the Kid, çizgi filmlerde vesaire duyduğumuz Billy the Kid'in müzesini göstereyim. Pat Garrett öldürüyor Billy the Kid'i. Şu anda hava 4 derece buz gibi ama akşam 30 derece olacak öyle. Topa bak. Allah Allah. Bu 1800'lerde, 800'lerin ortalarında herhalde. Burada çeteler savaşıyormuş. Bu tren şeyi. Evet. Fatih Koparan farkıyla Billy the Kid'i de nerede yaşadığını görmüş olduk. Billy the Kid. O kadar çok duyduğum bir isim ki çizgi filmlerden, filmlerden. Ne kadar Amerikan kültürüyle aslında çocukken maruz bırakıldığımız ve tabii ki tren soygunları Vahşi Batı'nın olmazsa olmazları. Gerçekten Vahşi Batı... Yani hala evler bu şekilde arkadaşlar. Birçok ev var böyle Vahşi Batı filmlerinde gördüğümüz gibi. Western filmlerinde diyelim. Bekir ne yapıyorsun? Seni bekliyorum. Dondun mu? Ben almadım, ben içerideyim. Billy the Kid Sivaslıymış biliyor musun? Sizin. Evet. Sen nereye Zaralı mısın? Kangal. Kangal mı? Ha. Kangal. Kangal. Şimdi Bekir'in tepkiye bakın arkadaşlar. Ne var? Sarı adam. Şapkamı beğendin mi? Şapkanı güzel. Güzel şapka. Yakışmış mı? Yakışmış. Çok seksi olmuşsun. Bu ne lan? Hay. Bu ne oğlum? Taşıyor işte bir şeyler ya. Ne taşıyor? Sor adama, nereden bir Giant Squid taşıyor işte oğlum. Hannibal. Şeyi Cüneyt Arkın'la dövüşen şey taşıyor, ahtapot. Sor. Sor sen ne iş yapıyorsun de, ben YouTuber'ım de. Hemen şurada bir interview yapalım mı seninle de? Dur. Yes. Where you from? I'm coming from Durango, Colorado, going to Traverse City, Michigan. Yeah. What are you carrying? Everything I own, Everything you own. Also, that's your home. we're moving. Wow. Very nice. I thought you were selling squid. No, No. we're moving Ah. from Durango, Colorado Yeah. to Traverse City, Michigan. Ah, so you're moving. Yes. Good luck with your new life. Thank New you. place. Have a great day. Sir. Right. Squid taş. Taşınıyormuş adam ya. Süper. Hadi bin bin bin. Üşüdün değil mi? Oğlum çeşmeye
Bilmez olaydım. Oğlum çok yakıştı ya. Kovboy muyum acaba ben öbür hayatımda ha? Hani şey yaparlar ya böyle. At senden intikamını aldı galiba. Öbür hayatında neydin? Çok tatlı adam ya. Öbür hayatında neydin diye şey yaparlar ya. Herkes prenses, herkes kral, şövalye. İşte orta çağda bir prensestim, orta çağda bir kraldım. Ne aldın lan yine? Almadım bu. Var mı zaten? Çikitamuz. Çikitamuz. Gelişta kovboy şapkası. Arkadaşlar Route 68'deyiz şu anda. Geldik sonunda. Route 68'i de görebildim. Burada bir hediyelik eşya dükkanı var. Ünlü Amerika'nın Route 66'i. Bakalım neler satılıyor. Amerikan askerleri. Kızılderililer var burada bolca. Kovboylar kızları. Gerçek bir ayı arkadaşlar. Alaska'da vurulmuş 1982 yılında. Boya bakın. Kızılderili pançoları. Kızılderili bebekleri. Vay be. Çocukken ne oynardık kovboy kızılderili ya. Kızılderililer 30 bin sene önce Orta Asya'dan, Sibirya'dan Bering Boğazı'nın dolmasıyla mamutları takip ederek, yani bilmiyorlar tabii ki geçtiklerini, Kuzey Amerika'ya geçiyorlar. Ve 8000 yıl içinde Kuzey ve Güney Amerika'nın her yerine dağılıyorlar. Yani Kızılderililer 30 bin yıl önce Orta Asya ve Sibirya'daki insanlar. Tabii ırk kavramı 30 bin yıl sene önce yok ama Türklerle kuzen sayılabilirler. Moğollarla, Türklerle kuzenler. Tüm yani Amazonlarda yaşayan yerliler de dahil, Karayip yerli adalarında yaşayan yerliler de dahil. Onlar yani Arjantin yerlisinden Kuzey Amerika yerlilerine kadar Kızılderililerden Maya, Aztek, İnka, Mixtek, Toltek ne varsa hepsi Asya'dan Güney Amerika'ya, Amerikalara göçmüş insanların torunları. Zaten ben mesela Maya yerlerini çektiğim zaman fotoğraflarını ya da videolarını koyduğum zaman insanlar şey yazıyor. Ya bunlar şeylere benziyor diyorlar. Bizim yörüklere benziyor diyorlar. 299 dolar mesela. Şu 59 dolar. Bu bizon 41 dolar. Çok güzelmiş ya. Bakın, ucuz aslında yani şey değil o kadar. Bakın burada düşmüş yorgun bir kızılderili. Ne var? Çok güzel. Ben bunlardan çok aldım. Ha. Benim evde çok var. Abi onları gördüm. Çok güzel ya. Evet. Totem bunlar şeyler. Bende bunlardan 5-6 tane var evde. Ne kadar bunların fiyatları? 30 dolar, 20 dolar. Bir tanesini alalım. Yorum yapan bir kişiye hediye edelim o zaman. Ha? Evet. Bunlar işte bu şaman, kızılderili şamanları. Şamanist ritüeller. Hangisini alalım? Şu da Kurt. Ha? Ne? Kurt suçu. İyi bunu alalım o zaman. Evet arkadaşlar yorum yapan bir kişiye yollayacağım. Ama yani konuyla ilgili yorum olursa. Şu da olabilir. Bu da aslında bu daha güzel. Çek, getir bakalım yan yana Çünkü koyalım. nedir o da? Adam şeyi var ya. Daha güzel ha. Okey. Şu. İyi tamam. Tersen bakayım. Bakayım. Kafası nerede? O da abi çiçek gibi lan. Papatya gibi. Bak bu en azından yüzümüzü belli ya. O da Alternatif gösteriyor. çiçek adam. Şu güzelmiş ama bak. Sen seç. Bu güzel bence ya. Kurt böyle. Çok güzel ya. Ne var? Oha! Gerçek değil mi bu? Mr. Bison. Gerçektir bu değil mi ya? Ha? Bison. Köpeğe bakın arkadaşlar. Bu ne lan? So funny. Enteresan şeyler de var. Taş. Bunu kırıyorsunuz, içinden şey çıkıyor. Anladınız mı? Kristal çıkıyor kırdığınız zaman. Ha. Bu şey, Fool's Gold dedikleri aptalların altını. Buna Fool's Gold diyorlar değil mi? Aptalların altını. Altın şeyi başladığı zaman taşlar. Çok güzel şeyler var ha. Yani orijinal. Abi şu ne çok şey gördük ya. Havai fişek dükkanı. Evet. Adamlar inanılmaz bir havai fişek. Aha Bekir. Bu neydi lan? Huckleberry Finn miydi? Taksana Allah aşkına bir tane. Hiç olmadı ya. Kafkasor oldun. Huckleberry Finn'lik olmadı. Bakın Route 66 hediyeleri. Şunu gördün mü? Oğlum lan çok komik lan. Elvis Presley şeyleri var. Peter Griffin. Ay. Onu al işte. Gidiyoruz. Presidential License. 3 dolar lan bir şey değil. Şurada şey gördün mü bak kırılan şey yapıyorsun. Hi.
Ne kırılan? Bak şunu kırıyorsun, içinden kristal çıkıyor. Ha. Bir koyuyorsun, çantanın içinde bir sürü kristalin oluyor. Is the bison real? Yeah. Yeah, oh yeah. Just see it up there? Yeah, the bears from Alaska, right? O ayı gerçek ha. Alaska'dan. Oh, this is also bison. Ha, buffalo. $4.000'mış o buffalo Bekir. Oğlum buffalo'nun kendisini alıp kessen yine şey olmaz mı? You have room for a box. No need box. Yeah. Evet, yorum yapan arkadaşlar. Fine. Just kidding. Yeah, thank you very much. Thank you, man. Thank Yes, you. have a good one. Bye-bye. Thank you, Bye-bye. Şuradan yiyecek bir şeyler alalım. Tamam. Sabah. Hadi ho. Breaking Bad'in geçtiği topraklar. Dağı taşı altın Albuquerque. Walter White. Şu üniversitede çalışıyordu. Hadi canım. Bak. Radyoloji. Ne güzel anlatıyorsun ya. Radyoloji uzmanı. Welcome to Albuquerque. Kimsenin telaffuz edemediği o şehir. Buranın nesi ünlü biliyor musun? Meti. Oo bak Meti yakalamışlar. Burayı çok met ettiler abi. Albuquerque'de iyi kerkiyorlarmış. Hocam niye geldiniz? Burayı çok met ettiler bize. Sana bir sorum var. Sor. $1 milyon. Tamam. Bilirsen Justin Timber'ını ne kadara tımbırlarsın? Pazarlıksız $50.000. Tımbırdatırsın. Route 66'te devam ediyoruz. 10 dakikalık yolumuz kaldı neredeyse. İsmini telaffuz etmekte zorlandığımız Albuquerque şehrine geldik. Amerika'da ilk defa böyle bir, San Diego'ya falan da gitmiştim. İlk defa böyle bir şehir meydanı görüyorum. Tamamen İspanyollar tarafından yapıldı. O kadar belli, açık. San Felipe de Neri, Oldest Church in Albuquerque. Evet, burada benim Kolombiya ya da Meksika bölümleri izlediyseniz, hatta Peru, şehir meydanları bu şekilde oluyor. Tamamen etrafında restoranların toplanıyor. Kilisenin etrafında restoranlar toplanıyor. Bu da muhtemelen işte valilik binası, yönetim binası. Kilise çok klasik bir Kuzey Meksika Kilisesi. 1706 yılında yapılmış. Burası bugün kilisenin şeyi olarak kullanılıyor olabilir ama muhtemelen binası. Of, tam bir vahşi batıdayız ya. Evet, bugünkü amacımız Breaking Bad filminin çekildiği yerleri görmek. Tabii ki buradan başlayacağız. İspanyol kaşifler, işgalciler de diyebilirsiniz. Tarihin neresinden baktığınıza bağlı. Çok tatlı ama çok şirin ya. Placita. Hava serin. Yeni Meksika'nın valisi Francisco Cuervo Valdez burayı kurmuş 1706'da. Bu Oaxaca, Meksiko City'nin güneyinde bir şehir. Onun hakkında bir bölümüm de var izlemek isteyenler. Now the next house that we have over to the right, this white house with the red tile roof, this is the Spoon House here in Albuquerque. This was seen in Breaking Bad episode Open House. This is when Marie is going around to all the different open houses, lying about who she is, what she does, what her husband does. Better Call Saul. You have? What about the other gentleman back there? Have you seen Better No. Call Saul? No? I know, yeah. Not yet. Not yet. I will watch. Whose house was this? This is Charles McGill's house Oh. from Better Call Saul. Better Call Saul'dan Charles McGills'in evi arkadaşlar. Ağacın güzelliği, aşık oldum ağaca. Pinkman's house. Now, almost all the interior scenes were done here on location, including all the party scenes with people spray painting all over the walls. That was all done right there inside the home, with the exception of two. There were two scenes that the homeowners, one of them it was impossible for them to do, and the other ones they didn't want Vince Gilligan doing. First one is melting a bathtub through their floor. Arkadaşlar Jesse Pinkman'ın evindeyiz şu anda. Hatırlıyorsunuzdur şovdan. This is then where Saul in Better Call Saul comes back to sell all of his cell phones in the series here at the doghouse. After the episode with Jimmy selling his cell phones here airs, they actually had to kick a guy off the property, went to Walmart, bought a bunch of birds trying to peddle them to criminals in the parking lot. Oh my god.
Marco Salamanca'nın ofisi ve gerçekten de patlatmışlar arkadaşlar bu ikinci katı. Efekt kullanmamışlar. This is not meth. Exterior locations were done for No Country for Old Men. Now, the interior was filmed inside of a different hotel down in Clovis, New Mexico. No Country for Old Men filmi burada çevrilmiş arkadaşlar. Otelmiş o filmde. Bakalım bulabilecek misiniz, görebilecek And misiniz? over to the right, he puts a call into Skinny Pete. He says, "Yo, Skinny, I'm up here on 2nd and Hazeldown. I need some backup." As we drive forward, if you look at the stop sign and look at the street names, we're actually on the corner of 2nd and Hazeldown. So he was referencing the actual corners he was standing on. Now, there is some truth to the gang violence in this particular area of Albuquerque. Back probably 30 years ago, there were Adam two çekildi. rival gangs here in this area that would fight between here on 2nd Street between each other. So there really was quite a bit of violence that happened here back in those days. Now, that hadn't been a reality for over a decade, even when the show filmed here. But there was a little bit of truth to that going back a number of decades. Parking lot was part of the scene. Yes. Wasn't the boys riding on the bike in a circle or something Yep. like that? Or they were- So Combo was standing Merhaba. just here on this patch of Oh. concrete that's kind of in the midst of the asphalt there. That's where Combo was standing. These cars, of course, weren't here at the time, and that's where the kid ultimately pulls the gun out and shoots him. And something that was always hilarious for us for a couple of years on the tour. There was a kid that lived in one of these two green houses, I'm not sure which, that looked identical to Tomas, who was the kid on the bike. And he had a little BMX bike, and my boss would always flip him $5 every now and again and be like, "Hey, every time you see us come by, get out and start circling on the RV or our van or whatever on the tour." And it was great because people would lose their minds and think they're about to get shot. Because everyone always hears the stories about, "Oh, Albuquerque's so dangerous." And well, we got a few idiots around here, but it's really not that bad. Now, over to the left is what used to be the Santa Fe Rail Yards. It was built well over 100 years ago. Now, it hasn't been servicing trains for the better part of a century, but it has been a director's and cinematographer's playground for that time period. And they're actually turning a portion of it into a film school. This new steel structure that you see built, that's actually going to be a little film school. Now, in Better Call Saul, there is a flashback that's filmed right where the steel structure is, when Mike shoots the two cops that killed his son. Now, that flashback takes place in Philadelphia. That flashback takes place in Philly in the middle of winter. Of course, it's filmed here in Albuquerque in the middle of summer. So the actors actually had to wear these special liners in their mouths so they could safely put pieces of dry ice in between their teeth to give the effect of condensation coming off of their breath. And has anybody seen Transformers by chance? Yes, finally. Yes, me. Okay, there you go. There you go. So Sonunda in the first Transformers movie, filmi. Bumblebee and Barricade have a huge battle inside of a building. That building is just to the left of us. So that was filmed all on the inside here at the rail yard. Biliyor musun Bekir? Burada kavga etmişler Transformers'ta. Wow. And the Avengers, if anyone's seen the first Avengers, Yes. Natasha Here I Romanoff. am now. Oh, there we go. There you go. Natasha Romanoff gets kidnapped by some Russians. She's tied to a chair and tortured in the Yes. first Avengers. That was actually filmed up on the second level to the left of us at the rail yard. Wait a If you go back and watch that scene, you'll recognize these elevator landing doors on both the first and second level from that location. And, Now we're talking. Yes, now we're talking. Yes, and Maze Runner 2 used this catwalk up there going all the way across the rail yards pretty extensively. The building looks like Soviet Union. It's like, really? I mean, it's like it's all. Well, now using it. with this building here, they leave it like this on purpose. They found out that after running like surveys and studies with this complex, if they were to have fixed it up to like bring it back to where it was when it was new, it would actually cost them half as much on yearly maintenance than it does now. It costs twice as much to maintain it in its current state, but they leave it like this specifically for productions. Yeah. This is an active film set. Tren müzesine geldik. Seversin trenleri sen. Seversin tren yapmayı. Kesinlikle. Ben trenin hep en sonunda oluyorum. Of çok güzel ya. Keşke şundan evimde olsa. Şundan alsana Bekir bana.
had a total of 4 of these cars for filming for the show. This is the final car that we see. This is the one that gets pushed over into the ravine in Bagman when Jimmy's got the $7 million through the desert. And those aren't real bullet holes in the car. Those are fake. Now, they used to actually shoot up cars with real bullets and everything. But for safety reasons, they don't do that anymore. What they do now is they just take a center punch and then they drill it out from there and they put body filler on the outside and just use a squid with air pressure on it. And you see the bullet hitting the car. Bu arada adamın mesleğini güzel ya. Antik arabaları parlatıyor. You have a very good job. Cleaning beautiful cars. We just got this morning. Yeah. Oh. 47. Beautiful. Very beautiful. Ne kadar güzel. 47 buradaymış. Arabalar hakkında. Çok güzel. Özellikle O yeni gelmiş. 1954 mü? Evet 54 dedi. Bu 64. 64, bu 54. Abi şu tren. Oğlum şu ne lan? 1923. Çalışmıyordur bu arada. Fiyatı $350. Bizim sanayiye götürsen Marmaris sanayide yaparlar. Halbuki maket tren var. Adama bakın. Dünyanın en güzel işi. Keyif de alıyor ha, yemin ediyorum. Şimdi Better Call Saul'da RV kullanıyorlar biliyorsunuz. O aslında bir RV değil. Sadece ön kısmını kesmişler ve o şekilde yapmışlar. Kullanılan RV bu. Bu kadarını. Sizin gördüğünüz bu kısım. O efekti vermişler. Çok güzel ya. İnanılmaz gerçekten. Marslı Marvin vardı ya, Marvin the Martian. Bakın onun aracını bile koymuşlar. Bisiklete bak. Whimsical. Ha, bu artistik bir şeymiş bu. Bu da bir helikopter. Bunu denemeyin arkadaşlar. Çin'de denedi, bir tane adam öldü ya. İnanılmaz. Vay be, Better Call Saul'daki araç. Bakın burada dev bir set var arkadaşlar. Burada tüm filmlerde kullanılan arabaları burada tutuyorlar. Wolverine. Yeah. So Logan was another one of the Right. movies, and he did drive that car. Oh, the Hugh Jackman. Yeah. Bu Hugh Jackman'ın arabasıymış No, şu. it's in the chat. Oh, Yaşar, şimdi öğle yemeğimizi ya da kahvaltımızı Los Pollos Hermanos'ta yiyeceğiz. Çok güzel ya. Aa, burada kim var? Fring'in, Gustav Fring'in kara parasını akladığı yer. Burada adam bir uyuşturucu taciri ama kara parayı aklamak ve bir şekilde yaptığı işleri gizlemek için buraya işletiyor. Dizideki ismi de Los Pollos Hermanos. Tabii ismi değişmiş şu anda. Twisters olmuş. Çünkü o ismi kullanmalarına muhtemelen Amerikan sisteminde izin vermiyorlardır ama küçük bir Walter White'ı koymuşlar. Hah. Çok güzel. Budur işte. Evet, şimdi o dizideki hali böyle aynı. Sadece tabela değişmiş. Öyle inanılmaz turist yoğunluğu yok. Biz varız. Şurada bir fotoğraf çektiririz. Yeah. Burada şeyle oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeah, thank you. Yeah, yeah, just. He thinks you should be next to Hands like that. You do your hands like that. Not face to face. No, he says to the Say side. you're It's a done good when I picture. say it. Okay. Like this? Do you want him to do his hands a certain way? Arkadaşımız şu anda burritoları orduruyor ya. Sipariş veriyor. Beynim dondu, yemin ediyorum ya. Orduruyor ne demek ya? Bekir'cim, Walter White'la ne yapıyorsunuz ya oturmuş? Ha? Ne sohbet ediyorsunuz? Biraz konuşuyoruz. Formülü soruyorum. Ne formülü? İşte aramızda saklı. Sinirliyim biraz. Biraz parada gecikme yaşadık. Ödemeyi zamanında yapamadık. We are done, I say. We are done when I say we are done. Walter White. Los Pollos Hermanos'ta doyuyoruz seninle. Si.
Bakma bana bilirsin. Yumurtalı. Bakma bana öyle. Coke. Yeah, Pepsi. Temiz yoksa valla bacağından vururlar burada. Burası öyle şeye benzemez Barcelona'ya. Muchas gracias. Bekir'cim al for him. Baksana abi. Böyle bir mekanizma kuruyorlar ya üretmek için. Bak şurada. Gerçek sahneler. Vendam hıda nedir böyle yavrum, kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Ve biliyorsunuz Gustav Fring'in ofisi var bu Los Pollos Hermanos'un içinde ama burada yok. Çünkü o stüdyoda çekilmiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de Breaking Bad gibi böyle inanılmaz popüler dünya çapında, dünyanın en iyi dizilerinden bir tanesi kabul ediliyor bu. En popüler mekanlarından bir tanesi Los Pollos Hermanos. Burada olsa, Türkiye'de olsa ne kadar dolu olurdu değil mi? Ya da Avrupa'da düşünün. Ama burası o kadar uzak ki her yere. Albuquerque ya da New Mexico kimsenin turizm için gelmeyeceği bir yer. Ve böyle kimse yok neredeyse. Şunlar bizim arkadaşlar, bizim gruptan. Başka da bir Meksikalı çift var, onlar buralı. Onlar da yani yemek yemeye gelmişler. Şunlar var, o kadar. Yani şey için bile acayip kötü iş ya. Tam böyle yemek vaktindeyiz. Düşünsene bu kadar popüler bir dizinin mekanı bomboş. Bomboş. Dandik değil de boş yani. Yemek güzeldi ya, burrito. Evet ama yani Kimse yok. Düşünsene bunu ama İstanbul'da çok fazla, ya da ama işte çok Barcelona'da olduğunu. İnsan yaşamıyor ki. Yani burada işte gelenler bizim gibi tura gelen var. Tura gelen yok kimse. Evet. Tura gelen var değil, yok zaten. Yani bir tek senin umurundaydı bu Breaking Bad demek ki. Walt's formula of what they used on the show. So it's all just rock candy with a little bit of blue food coloring. You sure we are not going to have any problem with the custom? Yeah. If you put it in your check bags, you should be fine. Arkadaşlar şovda kullanılan nice. And then you guys have your own air control right above your head. Okay. There's a little Şovda kullanılan da bu şekilde panel there. You can şekermiş aslında. Ama bunu gelirseniz çantanızda unutmayın çünkü en az böyle 5000 tane falan asker üzerinize kullanabilir havalimanında. Most probably. Bu otelde geçiyor Breaking Bad. Crossroads Motel. No one knew they were filming a TV. Now, over to the left is the largest Breaking Bad and Better Call Saul mural that exists. Now, this was actually done by a local artist here in Albuquerque named Smooch. He's a graffiti artist who does commissioned and uncommissioned work, if you know what I'm talking about. And he's got his signature there on the side of the RV, and a little further down, he's got the Better Call Smooch billboard. Now, he was actually commissioned by a spray paint company called Montana Colors. They wanted him to do this piece out here in New Mexico to test the longevity of their new line of spray paint out here in the New Mexico sun, given that we're actually at about 5,300 feet in elevation, so we're a mile high here. And this mural was actually done over 2 years ago, and still looks like it was done yesterday. I mean, all the colors are still just as vibrant as day one, so... So it's rented now? Yes. So he lived on the right side. Jesse was Jesse was on the right. Jane lived on the left. Now you've seen these apartments, of course, in season 2 and season 3 of Breaking Bad, and they had a little bit more money back then, or towards those later seasons. Now they didn't actually film on the inside of these apartments. That was done in the studio because, unlike in what you see on the show, these apartments don't go all the way through front to back. Yeah, there you go. Yeah, you're getting the finger. Are we? Yeah. Why? Tell them have a nice day. Bu sevmiyormuş buraya fotoğrafını çek gelenleri. Parmak gösteriyor. Dışarıdan çekiyoruz. Yasak değil Amerika'da bu arada. Bu arada kiralıkmış ev yani. Niye kiralıyorsun abi?
El Camino'nun çekildiği evmiş. This paint job, the studio actually cleaned this car all up and did a pretty nice job on the paint for it to look nice for the show. Kim Wexler'ın Better Call Saul'da kullandığı araba ama bu Saul'un arabası arkadaşlar. Breaking Bad'de avukat var ya, sonra Better Call Saul'daki Saul'un arabası bu. Ve bu bütün dizi boyunca kullanılan araba buymuş. Cadillac. Evet, Saul'un Cadillac'ı bu. White'la karısının kara para aklamak için satın aldıkları şeye geldik. Araba yıkama firmasına geldik. A1A Car Wash'muş dizide. Şu anda Mr. Ama şunun bir hikayesi var. Adam şöyle neye kiraladığını bilmiyormuş. Dizinin uyuşturucu işi olduğunu vesaire anlayınca bir daha Better Call Saul'a falan vermeyi reddetmiş. Adam bilmeden kiralamış, yani nasıl bir film olduğunu bilmeden kiralamış. Bakın Breaking Bad vending machine koymuşlar. Çok saçma ya. Ay. Arkadaşlar bu Walter White'ın evinde bir kadın sahibi, kadın çok sinirleniyormuş ve bakın bizi şu anda videoya alıyor. It used to have an asphalt shingled roof on it. Now it is a metal roof. And she did add the fence as well. So we'll go as slow as we can here. I can go inches per hour, just not can't come to a physical stop. I think it's okay. Let's go. We don't need to make. Is she gonna complain about us? No? Only if I physically She stop moving. stopped filming. Yeah, okay. She could be faking it. Yeah, I think she's enjoying this. She does. If she really does go through and sell the house, she did nothing else to live for. O laboratuvarın olduğu çamaşırhane buradan giriyorlarmış. O makineler gerçekten de varmış. Tabi buranın altında bir şey yok. Onu şeyde çekmişler. Bu çamaşırhanenin girişi. Laboratuvar buradaymış Bekir'cim. Ya kadın, tamam mı? Kadın Bu- kafayı yemiş. Kadın cidden kafayı yemiş. Çünkü kafa yedirtmişler biraz da bence. Evet, ya, hani belli bir yerde de kadın haklı. Dizinin çok popüler Yani- olduğu zamanlarda evin çatısından arkadaşlar çatısına pizza atıyorlarmış. Her gün Günde böyle. 15-20 tane pizza 20 atıyor. tane pizza atıyorlarmış. Düşünsene- Sahne var ya, pizza sahnesi. Düşünsene geliyorlar bum 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 pizza. Keşke ben üzerine böyle temizlikle sarardım, her gün beleş pizza yerdik işte. Sonra kadın, evin değeri 280 bin dolarmış. Kadın 4 4 milyona dolar satmaya istiyormuş. çalışıyor. Hala satmaya çalışıyormuş. Ve Amerika'da bir evi uzaktan çekmek yasak değil. Tabii ki içine girip insanların özel hayatını taciz etmedikten sonra. Yani bizim yaptığımız yasak değil. Kadın orada sabahtan akşama oturup insanları, yani o Walter White'ın evini ya da kadın evini uzaktan çekmeye çalışan kişileri O da filme çekiyor. o da video filme çekiyormuş. Bazen de saldırıyormuş, Evet. bazılarına böyle. Bayağı ırkçı söylemler kullanıyormuş. Diğer evde ne yaptı? O kirada zaten ya. O pisliğini yapıyor. Evet arkadaşlar, burası Walter White'ın laundry'si, çamaşırhanesi. Bence Bilal'e almalısın bir şey ya, hediye. Allah, çok hoşuna gidiyor. Arkadaşlar, baksanıza. 6 dolara satıyorlar. Çoraplar. Aa, ne kadar ki bunlar? 15 dolar. Çok güzel ama çoraplar. Şunu alsam mı ya? Ulan hepsini alabilirim ama çok param yok. Bunlar çok güzel lan. Var ya bak, bunları ofise falan koy, millet kafayı yer. Bunda fotoğraf çektirir. Lenin şeklinde şey yapmışlar. Polisi. Aa, çok iyi. Bak şundan mesela alacaksan Şöyle kullanabileceğim 22 dolar ama abi. Çok ya. Abi bak bunu mesela kullanabilir. Hı? Bu da 20 dolar. O da çok güzel. Onu ben de alacağım ya. Arkadaşlar ne güzel şey var ya. Açmışlar ya. Hector Salamanca'ya bak. Geldi sandalyede. Baksana bunlar da çok güzel.
Kemal Kılıçdaroğlu'na benziyor da bu. Baksana. Harbi benziyor ama. Oğlum çok iyi ya. Bunlar da çok iyiymiş. Bunu mu alsam? Şu Hector da güzelmiş. Yok abi onlar. Bizim müzeye de soktular özel arkadaşlar girişle. Evet. Jesse'nin koltuğu. İmzalı. Bu Meksikalı korkunç kardeşler. Ha, bu şeyler çok güzelmiş ya. Kurşunlanmış TV. Giydikleri elbiseler. Bunlar bu kardeşlerin giydiği elbiseler. Ayakkabılara bak. DA, Run for Run, Los Pollos Hermanos, Stuff, Chicken Shirts. Evet. Bu müzede arkadaşlar dizideki birçok şeyi bulabilirsiniz. Walter White'ın yüzüyle veda ediyoruz. Gel Bekir'cim sen de veda et. Her veda yeni bir günün başlangıcıdır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.